This World Cup will be something else. A carbon neutral one. Carbon neutral. With 7 completely new stadiums in the desert, with air conditioning, millions of people traveling to Qatar, mostly by plane, and a country running on 99% fossil fuels. Yet they are calling the World Cup carbon neutral. Sounds fishy? That's because it is. Before we kick it off, we know this World Cup has a lot of issues. Thousands of workers have died, human rights violated, corruption scandals within FIFA. Serious stuff, but we are here to talk about a more overlooked aspect. In 2010, Qatar promised to deliver a Carbon neutral World Cup, but are they keeping it? Önce stadyumlar ve inşaat süreçlerine bakalım. Katar kupa için 6 kalıcı stadyum inşa etti, birini restore etti ve bir de tamamıyla parçalarına ayrılabilecek bir stadyum inşa etti. Bunlar 50 kilometre uzunluğundaki bir bölgede gerçekleşti. FIFA'nın sera gazı raporunda 6 yeni stadın inşaatının 4500 ton karbondioksit salınımına mal olduğu söyleniyor. If you take a closer look, something is off. Bunun stadyum inşasında salınan toplam karbondioksit olduğunu varsayalım. FIFA'ya göre bu statlar karbon emisyonlarını zamana yaymak amacıyla 60 yıl boyunca kullanılacak. But FIFA is only taking responsibility for 70 days that the World Cup and the prep matches last. That disregards 59 years and 10 months. So you're looking at just 0.3% of the total emissions that are associated with the construction. Math magic! And basically we get to that number by using FIFA's own estimates of the emissions associated with the construction of one stadium. Bu Carbon Market Watch'tan Gilis Dufran. O ve iş arkadaşları yeni stadyumların toplam karbon ayak izini hesapladı. The emissions from one stadium is about 270,000 tons of CO2 for one typical stadium. And so because there are 6 stadiums, then it gives a total of 1.6 million. Stadyumların gerçekte 60 yıl boyunca nasıl kullanılabileceği de belirsiz. Statlar yerel takımlar tarafından ya da etkinlik alanı olarak kullanılabilecek. Ancak nüfusu Katar'ınkinin 70 katı olan Brezilya gibi ülkeler bile Dünya Kupası için inşa edilen statları kullanmak için büyük çaba sarf etti. It's just a really big question mark over whether Qatar is going to be able to do that. Bu Dünya Kupası'nda şeytan ayrıntılarda gizli. Örneğin tamamıyla sökülebilir Ras Abu Abud Stadyumu. Great idea! It's made from containers, more durable and can be reconstructed in other places, so fewer stadiums would need to be built overall. But nobody knows if that will actually happen. There are no plans for it. Nothing. And because of the more durable materials, the initial emissions are 65% higher. Ancak greenwashing yani yeşil aklama burada bitmiyor. Taraftarları ve seyahatlerini hesaba katmak gerekiyor. FIFA tahminlerine göre seyahatler Dünya Kupası emisyonlarının %52'sini oluşturacak. En absürdü FIFA'nın emisyon oranlarını tek gidişlik biletler üzerinden hesaplamış olması. So everyone flies to the World Cup, but no one leaves afterwards. That's so ridiculous. Some fans will be even flying back and forth because there aren't enough hotel rooms in Qatar. Hello! I could go on. Energy, transport, food, but you've probably got the idea. This event has a huge carbon footprint. FIFA 3,6 milyon ton karbondioksitten bahsederken stadyumların gerçek emisyonlarını hesaba katan Carbon Market Watch ise 5,2 milyon ton diyor. Lancaster Çevre Merkezi'nden uçuşlar ve konaklamayı da hesaplayan bir profesöre göre ise toplam çevresel maliyet 10 milyon ton olabilir. For comparison, 10 million tons of CO2 is everyone in the world watching YouTube for a whole year. How on earth do you get that to zero? Carbon offsets. FIFA, saldıkları karbondioksiti dengeleyecek oranda karbon kredisi alıyor, karbondioksiti engelleyecek projelere destek verdiklerini söylüyor. In the case of renewable energy, you can sell electricity that generates revenue that in many cases these days can cover the costs of a new wind farm or solar panel installation, for example. Derek Broekhoff, 18 yılı aşkın süredir karbon dengeleme politikaları konusunda çalışıyor. So these activities might have happened anyway. And if that's the case, right, then you paying someone else to do something they were going to do anyway doesn't make a difference in terms of what the atmosphere sees globally. And so the world would have been better off if you had simply reduced your own emissions.
Peki Katar'ın offset projeleri neler? Okay, so we have a wind farm, we have a rooftop solar power project, another wind farm, water palms, and it's just renewable energy, renewable energy, renewable energy, energy industries on renewable energy. And it's just 6 projects that are listed here, which is a bit of a joke, isn't it? Tüm o karbon kredilerini eklediğinizde yalnızca yarım milyon tonun biraz üzerinde karbondioksit elde ediyorsunuz. Hatırlayın, FIFA 3,6 milyon ton emisyondan bahsediyor. And we asked them about this and they said they've already secured 1.5 million tons of CO2 in carbon credits. But they didn't tell us which projects. No one knows or can follow up if these projects are actually legit. On top of all this, the country in the desert with shitloads of sunshine is running on 99% fossil fuels. They've managed to build one solar park in 12 years. They've obviously tried really hard. Eşi benzeri olmayan büyük uluslararası spor etkinliklerinin büyük oranda karbon salınımına yol açacağı muhakkak ve bunu sürdürülebilir kılmak elbette zor. Ama o zaman bunun sözünü vermemeleri gerekirdi. Şunun yapılması gerekiyor. Daha çok yenilenebilir enerji kullan, gerekirse gerekli altyapıyı inşa et. Daha az inşaat yap ve taraftarlar daha az hava yolu ulaşımı yapsın. To say that the World Cup will be carbon neutral is just blatant greenwashing. I mean, A+ for PR effort, but you need to take way better action. Staging global sport events responsibly is a challenge, no doubt, but you wonder whether FIFA and Qatar really ever meant it.